Kuveyt Türk sunar. Bir ülkenin kadim kültürü ve dini inancı, geleneksel törenlerini, örf ve adetlerini de belirler. Bugün sizinle Zanzibar'ın Kızımkazi köyünde geleneksel bir köy düğününe misafir olacağız. Evet, şimdi benim için çok değerli olan bir çiftin yanındayız. İshak ve Huzeyma. İshak ve Huzeyma kim? 2020 yılında düğünlerini yaptığımız genç bir çift. Pandemiye denk gelmişti. Düğün yapmak için burada ihtiyaç olan bir şey var. Şöyle ki buna mehir deniyor. Mehir ne buradaki anlamı? Erkek tarafının kız tarafına verdiği bir miktar para. Fakat bu parayı kız tarafı çeyiz alımında kullanıyor. Bu da bazı aileler için yüklü bir miktar olabiliyor. Biz de İsa çok sevdiğimiz için ne yapabiliriz diye düşünürken dedik ki bir yardım edelim, bir el verelim, yeni bir hayata başlayacaklar. O arada başka bir çift olan Münira ile Abdül vardı. Onlar da evlenmek istiyorlardı. Onlar da aynı sebepten evlenemiyordu. Böyle iki düğün yapmaya karar verdik. Fakat orada enteresan bir şey oldu. Babu Ali dediğimiz birisi var, Ali Hamadi. Dedi ki birisi daha var, evlenmek istiyor dedi. Ona nasıl yardımcı olabiliriz? Ne istiyormuş dedim. Gelsin konuşalım. Her şey bundan sonra başladı. Başlayan şey ne? Babu Ali dedi ki Ali Hamadi bundan sonra biz sana yeni bir isim veriyoruz dedi. Mama Harusi. Mama Harusi nedir? Aslında Mama Harusi düğün yapan kızın annesine ve damadın annesine verilen isim. Yani düğün annesi. Şimdi 3,5 sene sonra İshak'ın evinde onların dünya tatlısı ama çok hareketli oğulları Yunus'la birlikte buradayız. Bir çocukları oldu. Sen dediler bizim Mama Harusi'mizdin. İsim verir misin dedi. Ben de şöyle düşündüm. İshak balıkçı, denizci. İsmi Yunus olsun. Barbaros Hayrettin gibi namlı bir denizci olsun diye ona Yunus ismini verdik. Buradan sizi televizyondan değil, videodan değil, gerçek bir düğüne götürmek üzere burada toplandık. Birazdan harika bir düğüne gideceğiz. İshak'ın düğün kasetini izlerken bu kültüre ait yeni bir kavram daha öğrendik. Mama Harusi. Şimdi Huzeyme'nin akrabalarından Salima Abduhamisi'nin düğününe gideceğiz. Şef Kevser Çelikel bu çiftin Mama Harusisi değil. Fakat adet olduğu üzere kendilerine düğünlerinde hediye etmek için yerel bir bankadan para çekiyor.
Bugün pek çok kültürde dünya evine giren çiftler bu şekilde maddi olarak desteklenmiş oluyor. Faz ya. Tamam. Şu anda tatlı bir telaşın içerisindeyiz. Böyle madem şefsin gel bize yardım et dediler. Pilavı burada çok büyük kazanlar görüyorsunuz, erkekler yapıyor. Yani ciddi bir güç ve efor lazım. Burada neler oluyor bir düğünde, neler yapılıyor? Bir sabah kahvaltısı gibi bir şey veriliyor, bir de pilav verilecek. Tıpkı bizim eskiden sokak düğünlerinde yaptığımız gibi hani pilav üstü et ya da pilav üstü döner yaparız ya. Burada da etli Zanzibar pilavı dedikleri bir pilav yapacaklar. Fakat sabahleyin dünden kadınların yaptığı mandazi ve maharagi dedikleri Hindistan cevizi bir fasulye var. Onu yaptılar dünden, hazırladılar. Sabah 7.30-8 gibi gelip kahvaltılarını yaptılar. Şimdiki telaşe saat 11-12 arası verilecek öğlen yemeği için. Size biraz da pilavın yapılışından bahsedebilirim. Burada pilav gerçekten bir kültür. Envai çeşidini yapıyorlar. Bayramlarda ve düğünlerde yaptıkları pilav farklı. Bugün Zanzibar pilavı dedikleri bir pilav yapıyorlar. Sadesine vali diyorlar. Böyle içine bir şey koyduklarına pilav diyorlar. Bu pilavı nasıl yapıyorlar? Çokça soğan kullanılıyor. Aslında bir nevi bizim iç pilavımıza benzetebiliriz bunu. Soğanın, sarımsağın ve zencefilin başrolde olduğu, saatlerce diyebilirim böyle kavrulduğu. Daha sonra çokça baharat koyuyorlar. Bu baharatlar nelerdir? Tarçın kullanıyorlar, kimyon kullanıyorlar, zerdeçal, zencefil, karabiber, hafif acımsı bir baharat. Hepsini böyle güzelce kavuruyorlar. Daha önceden hazırladıkları tavuk suyunu kullanıyorlar, haşlanmış tavuklar. En son pilav. Bunlar hep birlikte yavaş yavaş sizin de gördüğünüz gibi kazanlarda bizim gömme dediğimiz usulle kapağını kapatıp köz halinde koyuyorlar ki yavaş yavaş demlenerek pişsin diye. Burada bir şey daha var. Böyle pilavın dibini hafif tutturmayı seviyorlar. Sonra bunu karıştıracaklar. Burada bir salata hazırladık. Bu salatayı pilavın üzerine koyacaklar. Yanına da meyve ya da meyve suyu koyarak ikram edecekler. Meyve kesinlikle burada olmazsa olmaz. Şöyle düşünebiliriz. Nasıl biz pilav yerken böyle ayran ya da yoğurt ararız. Aslında onun ikamesi gibi düşünebilirsiniz. Pilavın yanına mevsim meyvesi neyse karpuz, papaya ya da işte ananas onları koyuyorlar. Burada eğer çok lüks bir düğünse mango da koyabiliyorlar. Mango buradaki en pahalı meyvelerden bir tanesi. Onunla birlikte pilavı servis ediyorlar. Ve pilav göreceksiniz böyle tepsilerde 8-10 kişinin birlikte yiyeceği şekilde servis ediliyor. Şu anda üzerimde gördüğünüz kıyafet tabii ki bir iş yapma kıyafeti değil. Ben buraya böyle salınacağım diye Mama Harusi gibi geldim ama beni dediğim gibi işin başına aldılar. Bu kıyafete kız tarafı karar veriyor. Kız tarafı ve erkek tarafı ayrı kıyafet giyecekler. Bu düğünden neredeyse bir ay önce belli oluyor. O kıyafetlerden birini giydim ben de. Sonra hep birlikte düğün alanında benimle aynı kıyafeti giyen kadınları göreceksiniz. Şu an Zanzibar'da sonbahar. Bu mevsimde ekvator yağmurları bazen günlerce hiç dinmeden yağabiliyor. Bugün de öyle bir gün. Mevsim için normal olan bu yağmurlar, düğün sahipleri kadar bizi de zorluyor.
Güneşli bir günde olsaydık, düğün yemeği kız ve erkek evlerinin bahçelerinde ikram edilecekti. Şimdi ise ikramlar, herkesi kolaylıkla alacak kapalı bir alanda, köyün medresesinde yapılacak. Selamünaleyküm. Kadıcığıma. Pilav tayari. Aa. Düğün pilavları hazırlandı. Tepsilerde ikram edilmeyi bekliyor. Şef Kevser Çelikel kadınlara servis yapmaya başladı bile. Selamünaleyküm. Karibu. Aha. Evet, az önce birlikte pilav yapmıştık biliyorsunuz. Tepsilerle pilavı getirdik, hep beraber afiyetle yedik. Aynı pilav gibi kadınlar da rengarenk. Bütün renk skalasından kıyafetler giyiyorsunuz. Buranın en sevdiğim taraflarından birisi de bu. Her şey rengarenk. Buradaki düğün adetlerinin en ilginci, kız ve erkek taraflarının kendi evlerinde ayrı ayrı eğlence düzenlemesi. Gelin ve damadın yakınları bizim alışık olduğumuz gibi bir arada bulunmuyor ve birlikte eğlenmiyor. Biz kız evinde yapılan eğlenceye katılacağız. Duf sesinin geldiği eve doğru ilerliyoruz. Hava bu kadar yağmurlu olmasaydı, köydeki tüm kadınların eğlenceye çağıran bu sese doğru bizimle birlikte yürüdüklerini görecektik. Acaba bu eğlencede gelin neden yok? Bu sorunun cevabına siz de en az bizim kadar şaşıracaksınız. Düğünden bir ay öncesinde kız böyle adeta özel bir bakıma alınıyor her anlamda. Kendi evinde kalmıyor, evinden uzakta bir akrabasının evinde bir ay boyunca evlilikle ilgili eğitimler veriyor kızın bir büyüğü tarafından. Mesela ne diyebiliriz, bir halası tarafından. Düğüne özel bir şekilde hazırlanıyor, kıyafetleri seçiliyor, kınaları yakılıyor. Gelinimizin tüm hazırlıkları yapılmış. Eğitim gördüğü evdeki odasında damadın gelmesini bekliyor. Damadın akrabası ve komşusu olan kadınlar Swahili usulü bir zılgıtla gelinin bulunduğu eve giriyor. Bu zılgıt sesleri, "Gelin hanım, seni almaya geldik" demek. Ve nihayet damat da sadıçlarıyla kapıda görünüyor.
Damat gelinin bulunduğu odaya girip bizdeki duvak gibi yüzünü kimsenin görmeyeceği şekilde örtüyor. Farklı kültürlerde de kadim zamanlardan beri uygulanan bu gelenekle artık gelinin tek sahibinin kendisi olduğunu söylüyor. Kwaheri. Evet, bugün şahane bir düğün günü yaşadık. Hava yağmurluydu, şartlar zordu ama elimizden geldiğince düğünü adım adım izledik. Neler yaptık? Burada bir tane düğün oluyor ama kutlama iki yerde. Gelin evinde ayrı kutlama, damat evinde ayrı kutlama. Hatta şunu sordum, aynı köyde olsalar mı? Evet, aynı köyde olsalar da gün boyunca müzik ekibi, burada duf diyorlar, duf ekibi çalmaya devam etti. Hanımlar eğlendi. Burada düğünde neler oluyor? Bize benzeyen tarafları da var, benzemeyen tarafları da. Gerçekten düğün yapabilmek için burada da ciddi bir maddi birikime ihtiyaç var. Gelinliğinden damadın tüm proseslerine kadar. Onun dışında fotoğraf çekimleri oluyor aynı bizdeki gibi. Gelin için ayrı, damat için ayrı ve gelin almaya gelince birlikte fotoğraf çekimleri oluyor. Nikah olayı da şu şekilde oluyor. Camide ikindi ya da öğlen namazından sonraki genellikle düğünler cuma günü yapıldığı için ikindi namazı kılınıyor. Orada nikah kıyılıyor. Fakat bu nikah merasiminde kadın yok. Kadının bir vasisi var. Kız şartlarını söylüyor. O vasi ve damat hep birlikte nikah kıyılıyor. Nikah kıyıldıktan sonra gelinin evine birlikte geliyorlar. Evet, burada gelinlik dediğiniz zaman lütfen aklınıza beyaz gelinlik gelmesin. Gelinliği genelde kiralamayı tercih ediyorlar. Fiyatları çok yüksek. Yeşil en çok tercih edilen, böyle yaldızlı şeyleri çok seviyorlar. Yeşil gelinlik, kırmızı gelinlik, bazen yeşil beyaz birlikte gelinliği tercih ediyorlar. Ve özel bir makyajı var, gelin makyajı. Yine o da bir gün önceden özel makyaj artistleri tarafından kendisine yapılıyor. Damat kıyafetleri de burada özel bir kıyafet. Geçtiğimiz aylarda Umman'a seyahat ettim. Ve Umman'da müzeleri dolaşırken aynı oradaki damat kıyafetleriyle buradakilerin birebir aynı olduğunu gördüm. Biliyoruz ki Umman Sultanlığı 200 yıl boyunca burada hüküm sürdü ve düğün gelenekleri de Umman düğün geleneklerine çok benziyor. Özellikle damadın kıyafeti, özellikle şu belinde taşıdığı kama ve elindeki baston. Sabah 8'de başlayan düğün merasimi neredeyse 10 saati bulan bir süreyle sona erdi. Burada hava bugün çok yağmurlu. Yağmur mevsimindeyiz. Eğer yağmur mevsimi olmasaydı çok daha şenlikli çok daha katılımlı bir düğün olacaktı. Fakat yine de burada şahane bir düğünü hep birlikte izledik. Umut ediyoruz ki onlar erdi muradına, biz çıkacağız kerevetine. Kuveyt Türk sundu. Selam. Hoş geldiniz. Yükselteyim yani. Sandalyeyi bulalım mı oraya? 3, 2, 1. Bas abi. Osman abi damat geliyor. Osman abi. Osman abi gir. Geliyor. Gir.